25 Aralık 1956 Noel günü. Almanya'da bir hastanede bir bebek dünyaya geliyor. Normalde bu sahnede umut vardır. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç, aile için unutulmaz bir mutluluk anı. Ama doğum odasında sevinç kısa sürede yerini sessizliğe bırakıyor. Bebek yaşıyor, nefes alıyor fakat kulakları yok. Doktorlar şaşkın. Aile ise ne olduğunu anlamaya çalışıyor. O an kimse bunun ne anlama geldiğini bilmiyor. Kimse bu bebeğin tarihin en büyük ilaç faciasının ilk işareti olduğunu bilmiyor. Bebeğin annesi hamileliği sırasında doktorların güvenli olduğunu söylediği bir ilaç kullanmıştı. Uyumasına yardımcı olan, bulantısını hafifleten, dönemin mucize hapı olarak görülen bir ilaç. Adı talidomitti. Bugün tıp tarihinin en karanlık olaylarından birini konuşacağız. Ama bunu sadece bir ilacın yan etkisi olarak anlatmayacağız. Çünkü bu hikayede bir ilacın gölgesinde değişen hayatlar var. Uyarı işaretleri var, sessiz kalanlar var. Ve belki de en önemlisi doğru zamanda hayır diyebilen insanlar var. 1950'li yıllara gidelim. İkinci Dünya Savaşı bitmiş, dünya kendini yeniden kurmaya çalışıyor. İnsanların bilime, teknolojiye ve modern tıbba duyduğu güven her geçen gün artıyor. Penisilin hayat kurtarıyor. Aşılar yaygınlaşıyor. Yeni ilaçlar piyasaya çıkıyor. Savaş geride kalmıştı. Ama bıraktığı stres, uykusuzluk ve kaygı bozukluğu, sinirleri harap olmuş milyonlarca insanın günlük hayatında hala hissediliyordu. İşte talidomit bu ortamda sahneye çıkıyor. Almanya'da Chemie-Grünenthal isimli şirket bu maddeyi bir sakinleştirici ve uyku ilacı olarak geliştiriyor. Yapılan hayvan deneylerinde ilaç çok yüksek dozda verilse dahi deney hayvanlarını öldürmüyor. 1950'lerin dünyasında bu bilgi çok büyük bir güven duygusu yaratıyor. Talidomit Almanya'da Contergan adıyla piyasaya çıkıyor. Grünenthal ilacı o kadar güvenli olarak tanıtmıştı ki doktor reçetesi olmadan herkes satın alabiliyordu. Sonra bir şey fark edildi. Bu ilaç hamilelik bulantısını da azaltıyordu. Ve işte buradan sonra hikaye hızlanıyor. Çünkü hamile kadınlar için güvenli olduğu iddiasıyla pazarlanmaya başlanıyor. O dönemde hamile bir kadının kullandığı ilaçların gelişmekte olan fetüsü etkileyebileceği pek düşünülmüyordu. Bu yüzden talidomit hamilelik üzerindeki etkileri açısından yeterince test edilmeden milyonlarca insanın hayatına girdi. 1950'lerin sonuna doğru doktorlar tuhaf bir şey fark etmeye başlıyor. Normalde çok nadir görülen bazı doğum kusurları bir anda artıyor. Bebekler kolları ya da bacakları gelişmemiş şekilde doğuyor. Bazılarında eller omuzlara çok yakın duruyor, bazılarında kulaklar yok. Bazılarında iç organlar ağır hasarlı. Tıbbi adıyla fokomeli. Yani bebeğin kol ve bacaklarının normal şekilde gelişmemesi, çok kısa kalması ya da hiç oluşmaması. Doğum odalarında aynı sahne tekrar tekrar yaşanıyor. Anne bebeğini görmek istiyor. Doktorlar ve ebeler ise ne söyleyeceklerini bilmeden susuyor. Aile ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ama kimse nedenini bilmiyor. İlk başta herkes başka şeylerden şüpheleniyor. Radyasyon mu, virüs mü, genetik bir hastalık mı? Hatta kimyasal madde kullandıkları öne sürülerek anneler bile suçlanıyor. Ama kimse eczacı dolabındaki o küçük beyaz tableti ciddi bir şüpheli olarak görmüyor. Çünkü o hap güvenli kabul ediliyor. Bazen en tehlikeli risk kimsenin olasılık vermediği risktir. Bu noktada hikayeye iki doktor giriyor. Biri Avustralya'da William McBride, diğeri Almanya'da Wiedeken Lenz. McBride, çalıştığı hastanede kısa süre içinde birbirine benzeyen birkaç vaka görüyor. Bu bebeklerde nadir doğum kusurları var. Ve McBride çok basit ama çok kritik bir şey yapıyor. Dosyalara bakıyor, annelerin hamilelikte hangi ilaçları kullandığını inceliyor. Ve ortak noktayı fark ediyor. Distival. Yani talidomidin İngiltere ve Avustralya'daki ticari adı. McBride şüpheleniyor. Bu ilacın kullanımını hastanesinde durduruyor. Sonra The Lancet dergisine bir mektup yazıyor. Mektup uzun değil ama içinde çok güçlü bir soru var. Bu ilacı kullanan kadınların bebeklerinde benzer anomaliler gören başka doktorlar var mı? Bir felaketi ortaya çıkaracak şey karmaşık bir rapor değildi. Doğru zamanda sorulan tek bir soruydu. Aynı dönemde Almanya'da Wiedeken Lenz de benzer bir iz sürüyor. Ailelerle tek tek konuşuyor. Evlerine gidiyor, hamilelik döneminde ne yediklerini, nereye gittiklerini, hangi ilaçları kullandıklarını soruyor. İlk başta kimse Contergan'dan bahsetmiyor. Çünkü Contergan onlar için sıradan bir ilaç.
aspirin gibi. Eczaneden alınan, herkesin bildiği, güvenli olduğu düşünülen bir tablet. Fakat Lenz özellikle uyku ilaçlarını sormaya başladığında tablo yavaş yavaş netleşiyor. Etkilenen bebeklerin anneleri hamileliklerinin çok erken dönemlerinde talidomit kullanmış. Artık şüpheli belliydi. Lenz vakit kaybetmeden Grünenthal'i uyarıyor. Şirketin önünde artık iki yol vardı. Ya burada ciddi bir ihtimal var, hemen duralım, araştıralım ve ilacı piyasadan çekelim diyeceklerdi. Ya da kanıtlar henüz kesin değil, satışlar devam etsin, itibarımızı koruyalım diyerek beklemeyi seçeceklerdi. Şirket binlerce bebeği ilgilendiren bu ihtimal karşısında tedbir almak yerine savunmaya geçti. Bağlantıyı reddetti, verileri yetersiz buldu. Hatta bu uyarıların satışları etkilemesi halinde hukuki adım atabileceği yönünde baskı oluşturdu. İşte tam bu noktada hikaye sadece tıbbi bir facia olmaktan çıkıyor, bir yönetim kararına dönüşüyor. Burada önceki videoda anlattığımız Tylenol vakasını hatırlayalım. Tylenol krizinde şirketin karşılaştığı olay dışarıdan gelen bir sabotajdı. Yani sorun şirketin üretim süreçlerinden kaynaklanmıyordu. Ürünlere sonradan, dışarıdan müdahale edilmişti. Ama şirket insan hayatını merkeze aldı. Ürünlerini piyasadan topladı, kamuoyuyla açık iletişim kurdu. Kısa vadeli finansal kaybı göze alarak önce insan güvenliği dedi. Talidomit'te ise tablo farklıydı. Burada risk ürünün kendisiydi. Üstelik uyarılar gelmeye başladığında mesele artık sadece bilimsel bir tartışma değildi. Mesele yönetimin risk karşısındaki refleksiydi. Tylenol'de yönetim krizi gördüğü anda frene bastı. Talidomit'te ise fren çok geç geldi. Bu iki vaka arasındaki en büyük fark bence burada. Tylenol'de şirket güveni korumak için ürününden vazgeçti. Talidomit'te ise tehlike sinyalleri ortaya çıkmasına rağmen şirketin ilk refleksi ilacı durdurmak değil, onu savunmak oldu. Ve bu iki yaklaşım arasındaki fark binlerce insanın hayatını değiştirdi. Bu karanlık hikayenin içinde binlerce insanın hayatına dokunan isimler de var. Talidomit ABD pazarına girmek istediğinde FDA'ya başvurusunu yapıyor. Dosya FDA'de yeni sayılabilecek bir uzmanın masasına geliyor. Dr. Francis Oldham Kelsey. Şimdi bu noktada kendimizi onun yerine koyalım. Dünyada birçok ülkede satılan bir ilaç var. Doktorlar kullanıyor. Şirketler güvenli diyor. Ve sizin önünüzde bir dosya var. Bu dosyaya bakıp tamam demek kolay. Çünkü herkes zaten o yöne gidiyor. Ama Kelsey dosyada eksikler görüyor. Verilerin yeterli olmadığını düşünüyor. Sinir sistemiyle ilgili bazı yan etki raporlarını ciddiye alıyor ve onay vermiyor. Şirket baskı yapıyor. Süreç uzuyor. Kelsey tekrar ek bilgi istiyor. Yine onay vermiyor. Tekrar soruyor, tekrar bekletiyor. Bu bir yıl kadar devam ediyor. Dışarıdan bakan biri için bu bürokratik inat gibi görünebilir. Ama Avrupa'daki facia ortaya çıkınca Kelsey'nin haklı olduğu anlaşılıyor. FDA, Talidomid'in ABD'de satılmasını başarıyla engellemiş olsa da klinik araştırmalar kapsamında 1 milyondan fazla Talidomid tableti ABD'deki doktorlara dağıtıldı. Bu nedenle bazı hastalar ne yazık ki ilaca maruz kaldı. Ama Avrupa'daki boyutta bir felaket yaşanmadı. Francis Kelsey, binlerce bebeği kurtaran kişi olarak tarihe geçti. Avrupa'nın birçok ülkesi talidomid faciasıyla sarsılırken Türkiye bu trajediden korunmayı başardı. Peki Türkiye bu faciadan hiçbir yara almadan nasıl çıktı? Bunun nedeni Sağlık Bakanlığı'nın talidomide ruhsat vermemiş olmasıydı. Bu kararın arkasında ise bugün adını yeterince duymadığımız iki önemli bilim insanı var. Profesör Doktor Şükrü Kaymakçalan ve Ordinarius Profesör Doktor Süreyya Tahsin Aygün. Bu iki bilim insanı ilacın teratojen etkilere sahip olabileceğini öngörerek bakanlığı uyardı ve ilacın ruhsat almasını engelledi. Bir nesli Avrupa'da binlerce aileyi etkileyen büyük bir felaketten korudular. Amerika'da Francis Kelsey'nin adı talidomid faciasını önleyen kişi olarak tarihe geçti. Haklı olarak ödüllendirildi, takdir edildi ve kamuoyunda geniş şekilde tanındı. Ama Türkiye'de benzer bir felaketin önüne geçen bu bilim insanlarının hikayesi ne yazık ki aynı ölçüde bilinmiyor. Bugün dönüp baktığımızda insan ister istemez şunu soruyor. Türkiye'yi böyle büyük bir faciadan uzak tutan bu isimleri gerçekten ne kadar tanıyoruz? Talidomid faciası modern ilaç güvenliği anlayışını kökten değiştirdi. Artık hayvan deneylerinin sonuçları
Bir ilacın insanlarda kullanılmasına onay verilmesi için tek başına yeterli kabul edilmiyor. Hamilelikte ilaç kullanımı, klinik araştırmalar, hasta bilgilendirmesi ve regülasyon süreçleri yeniden şekillendi. Bugün bir ilaç kutusunu açtığınızda küçük puntolarla yazılmış uzun bir yan etki prospektüsü görüyorsanız bunda talidomid faciasının da büyük payı var. Ama bütün bu sistemler ne yazık ki binlerce insanın yaşadığı trajediden sonra güçlendi. Talidomid uzun yıllar kullanım dışı kaldı ama tamamen tarihe gömülmedi. Bugün bazı kanser ve cüzzam gibi ağır hastalıkların tedavisinde çok sıkı kontroller altında hala kullanılabiliyor. Bu bilgi ilk duyulduğunda insana garip geliyor. Bu kadar büyük bir faciaya yol açan ilaç nasıl hala kullanılabilir? Aslında cevap riskin kendisinde değil, riskin nasıl yönetildiğinde saklı. Talidomid bugün kullanılacaksa gebelik riski çok sıkı şekilde yönetilmek zorunda. Hasta bilgilendirmesi, doğum kontrol önlemleri, takip süreçleri ve kullanım kısıtlamaları çok daha sıkı. Yani aynı madde kontrolsüz olduğunda felaket, doğru sınırlarla yönetildiğinde ise tedavi seçeneği olabiliyor. Bugün talidomid faciasının üzerinden yıllar geçti. Ama o dönemde doğan insanlar hala bu hikayenin sonuçlarıyla yaşıyor. Çocukluklarını, gençliklerini bu gerçekle geçirmiş insanlar. Bu yüzden talidomid faciası sadece tıp tarihinin karanlık bir sayfası değildir. Aynı zamanda bütün sektörler için güçlü bir uyarıdır. Çünkü birçok kriz bir anda patlamaz. Önce yavaş yavaş gelişir, sessizce ilerler ve küçük sinyaller gönderir. Ve o anda kurumların verdiği tepki hikayenin sonunu belirler. Tylenol vakasında kriz görüldü ve hızlı harekete geçildi. Talidomid'de uyarılar vardı ama müdahale çok geç geldi. Türkiye'de ise bilim insanlarının uyarısı ciddiye alındı ve felaket daha başlamadan durduruldu. Unutmayın, yönetilmeyen her risk bir gün mutlaka kendi haritasını çizer ve bazen o harita binlerce insanın hayatına dokunur. Bu videoda anlattıklarım kamuya açık kaynaklardan derlenen tarihsel bilgilere dayanıyor. Biz burada olaya bir doktor ya da hukukçu gözüyle değil, risk yönetimi perspektifinden bakıyoruz. Değerli bulduysanız kanala abone olarak yeni içerikleri takip edebilirsiniz.